Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir karpuzlu bebek seti yaptım. Bunları tanıtmak istiyorum. Bakın çok güzel tığ işi karpuz model şapka yaptım, bebek şapkası. Yine buna takım olarak çok güzel tığ işi ayakkabılar yaptım. Bakın bu şekilde bebek yakası var bir. Yine çok güzel ve kolay karpuz model bebek eldivenleri yaptım. Bunların hepsinin anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Eğer siz tam takım yapmak isterseniz çok güzel tığ işi yine karpuzlu model yelek yaptım. Karpuz model tığ işi hırka yaptım. Bu takımlardan yapmak isterseniz bu hırka anlatımını, yelek anlatımını, tığ işi karpuz model ayakkabı anlatımını, şapka anlatımını, yaka anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bu örgülerin olduğu YouTube linklerini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Biz bugün bu şirin ve kolay karpuz model eldivenleri yapacağız. Bu takımımız yeni doğan bebek için arkadaşlar. Çok güzel bir takım. Eldiven örgüsüne sihirli halka içine trabzan yaparak başlıyoruz. Örgüsü çok kolay. Herkes yapabilir bunu. Eldiven örgüsünde iplik olarak ben bugün kırmızı renkli iplik kullandım. Siz tercihinize göre pembe renkli karpuz da yapabilirsiniz. Yeşil renkli iplik kullandım bakın. Çok az miktarda beyaz renkli iplik kullandım. Burada bakın bir sıra yarım trabzan sırası yaptım. Yine çok az miktarda siyah renkli ipliğe ihtiyacımız var. Bu çekirdekleri yaptım bakın. Karpuz çekirdeklerini yaptım. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Elimin sıklığına göre 3 milimetre tığ kullandım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığlarla yaparsanız çok daha güzel olur. İplik tığ hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel eldiven örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkayı ben bu şekilde yapıyorum. Bakın bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Parmağıma şu şekilde iplik doladım. Şu ilmeği bakın tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Parmağımdan çıkardım. Zincir yapıp sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı yaptık. Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapacağız. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zincirden başka 12 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trabzan yaptım. İplik ucunu çekiyorum. Bakın şu şekilde çektim. Burada hiç boşluk kalmadı. İlk yaptığım şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İplik ucunu üste alıyorum. Arada kalacak arkadaşlar. Bakın sihirli halka içine 12 trabzan yaptım. Bu sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yapacağız. Arttırma sırası yapıyoruz. İkinci sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içine 2 trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın her ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 12 trabzan yaptım ilk sırada arkadaşlar. Bu sırada her ilmek üzerine 2 trabzan yaptım. Bir sıra üzerinde 24 trabzan var. 2 zincir yapıyorum. 3. sıradayım. Bu sırada bir çift bir tek, bir çift bir tek trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım. Bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var arkadaşlar. Artık başka arttırma yapmıyorum. Eldiven örgüsü bu 36 trabzan ile devam edecek. 4. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan var. 2 zincir yapıyorum. Yine trabzan sırası yapıyoruz. Eldiven örgüsü bu 36 trabzan ile devam edecek arkadaşlar. Bu arttırmayı bitirdiğimiz, bakın bu sıradan sonra 7 sıra 36 trabzanlı sıra yapacağız. Bu şekilde eldivenin örgüsüne devam edelim. Eldiven örgüsünü arttırmayı bitirdiğim, bakın bu sıradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 sıra 36 trabzan ile yaptım. Başlangıçtan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra oldu. Burada bitirmiyorum. Bakın kırmızı ipliği kestim. Şimdi beyaz renkli iplik ile yarım trabzan sırası yapıyorum. Karpuzlu eldiven yapıyoruz bugün arkadaşlar. Şu son ilmekten bakın. İpliği bağlayabilirsiniz, ilmek yapabilirsiniz. Ben ilmek yapıyorum. İlmek yaptım, sağlamlaştırdım. Bir zincir yapıyorum. Şu ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Yarım trabzan oluyor. Her ilmek üzerine yarım trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Beyaz renkli ipliği kesiyorum. Bakın bir sıra yarım trabzan sırası yaptım. Şimdi yeşil renkli iplik ile devam ediyorum. Bu son ilmekten ipliği bağlıyorum. Bakın ben ilmek yapıyorum. Siz ipliği bağlayabilirsiniz. 2 zincir yapıyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkardığım trabzanı yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk trabzanı şu şekilde, bakın boşluğa tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Düz taraftan trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan, düz taraftan bakın trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. İpliği kesiyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. İkinci sırada bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yaptım. Siz tercihinize göre bunu bir sıra daha nasıl görüyorsanız o şekilde boşluktan alıp trabzan yapabilirsiniz. Ben küçük bir eldiven yapıyorum. Burada bitirdim arkadaşlar. Şimdi buna ip kordon yapalım. Yeşil renkli ip kordon yapıyorum. Siz tercihinize göre bakın bu şekilde kurdale de takabilirsiniz. Ben iplik ile ip kordon yapıyorum. Zincirler yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeği yapıyorum. Zincir yapıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. Zincir yaparak devam edelim. Zincirler yaparak ip kordonu tamamladım. Çok sıkı zincirler yapmadım. İpliği kesiyorum. Kaç santimetre yaptığımı ölçüyorum. ...35 santimetre zincir yaptım arkadaşlar. Ben 35 santimetre yaptım. Siz tercihinize göre bunu 30 santimetre yapabilirsiniz. 40 santimetre yapabilirsiniz. Bakın diğer eldiveni ben yaptım. Bu kadar, bakın bunda da 35 santimetre zincir yaptım. Kordonu bu şekilde göründü. Dediğim gibi tercihinize göre siz bunu daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Bunu eldivenin buraya takacağız. Takmadan önce buraya karpuz çekirdekleri yapacağız. Bu eldivenin ölçülerini de söylüyorum. Bakın şuradan en geniş yerden genişliğini ölçüyorum. 8 santimetre. Yüksekliğini ölçüyorum. 10 santimetre. Bakın bu büyüklükte oldu arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre sizin yaptığınız eldiven daha küçük veya daha büyük olmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi karpuz çekirdeklerini yapalım. Bakın bunda da karpuz çekirdekleri yaptım. İp kordonu daha sonra takarız. Şimdi ip kordonu takarsak bu çekirdekleri yapması zor olur. Şu şekilde bakın iğneye siyah renkli iplik taktım. Siz tercihinize göre kahverengi iplik kullanabilirsiniz. Ucuna küçük bir düğüm yapıyorum. Örgünün ters tarafından şu şekilde ilmekler arasından başlıyorum. Bakın düğüm yaptığım için çıkmayacaktır. Bakın iplik ucu burada arkadaşlar. Elimi oradan tutuyorum. Belli olsun. Şu ikinci sıra trabzan sırasındaki ilmeğe iğneyi takıyorum. Çekiyorum. Bir sonraki bakın trabzan sırasında şu ilmeğe iğneyi takıyorum. İlk taktığım ilmekten çekiyorum. Elimi takip ederseniz daha kolay olur. Bakın bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben 2 katlı yapıyorum. Örgünün ters tarafından şu ilmekler arasından 3 ilmek kadar geçiyorum. Bakın arada 4 ilmek atlıyorum. 4 trabzan atlıyorum. Tekrar karpuz çekirdeği yapıyorum. Siz isterseniz daha seyrek de yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz gibi sıralama yaparak karpuz çekirdeklerini tamamlayalım. Eldivenin karpuz çekirdeklerini yaptım. Bakın ben 2 sıra yaptım arkadaşlar. Diğerinde 2 sıra yaptım. Siz tercihinize göre tamamına yapabilirsiniz. Bu seyrek de yapabilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız ip kordonu buraya takıyorum. Eldiveni bitiriyoruz. Ortayı buluyorum. Bakın şuraya. Şu beyaz bölümden başlıyorum. Şu beyaz yaptığımız yarım trabzan sırası var. Buraya takıyorum. İplik ucundan şu şekilde çekiyorum. Bir yarım trabzan altta kalıyor.
Bir yarım trabzan üstte kalıyor. Bakın şu altta kalıyor, bu üstte kalıyor. İplik ucundan çekiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İp kordonu taktım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde oldu. Şu iplik ucunu kesiyorum artık. Bakın şuradan kestim. Bebeğinizin bileği kalınlığına göre bunu şu şekilde fiyonk bağlayarak kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Bu eldiveni sizinle birlikte yaptık. Diğer eldiveni de aynı sayıda başlayıp aynı büyüklükte yaparak bitirebilirsiniz. Bakın ben eldiven örgülerini tamamladım. Bu ip kordon yerine dediğim gibi siz bu şekilde kurdaleler de takabilirsiniz. Çok güzel oldular arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.